Ben Batuhan, Graba Atek. Aku. Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Ben Batuhan. Bugün yine bu devasa deniz akvaryumunun karşındayım ve bu akvaryumun sahibi Gökhan Tıknazoğlu abimizin evine misafir olduk. Kanalımıza hoş geldiniz Gökhan Bey. Siz de evimize hoş geldiniz tekrar. Yaklaşık bu evdeki 10. çekimimiz falan olabilir. Akvaryum konusunda oldukça güzel, lezzetli ve doyurucu menülerle bizi her seferinde ağırlamayı başarıyor gerçekten Gökhan abi. Bu akvaryumla ilgili yaptığımız bir önceki videoyu arkadaşlar hemen sağ üstten çıkan linkten izleyebilirsiniz. Oldukça güzel bir video olmuştu ve bu akvaryumla ilgili detaylı bilgilerin hepsini Gökhan abi bizimle paylaşmıştı. Bu videoda da arkadaşlar sizlerle birlikte bu devasa 750 litrelik su hacmine sahip akvaryumla ilgili birkaç tane değişiklik var. Bunlardan Gökhan abiden rica ettim sizlerle paylaşması için. Ve ilk videoda da video 300 like alırsa eğer bu frag tankı ile ilgili bir içerik hazırlayacağımıza ilgili size söz vermiştik. Eğer bu video 300 like alırsa 300 like alırsa 1000 diyecektim de şimdi biraz abartmayayım dedim. 500 like'a anlaşalım. 500 like'ta ne yapalım? Kurulum yapacağız. Kurulumu beraber yapıyoruz arkadaşlar. Enteresan bir şekilde bu videoda 350 like'a ulaşmış. Bundan dolayı da bu frag tankı ve bu tankta neler yapılıyor, bu tankın sistemi ne, frag ne demek vesaire bu konularla ilgili Gökhan abiden sizler için bir aydınlatma isteyeceğim. Ben şimdi kameranın arkasına geçeyim abi. Senden de ricamız hem bu bahsettiğim sunumu ve bu tankla ilgili olan gelişmeleri bizimle paylaşman. Çünkü gerçekten YouTube'da bu tank oldukça beğenildi. Yorumlarda da tankın ne kadar güzel ve muhteşem olduğu ile ilgili herkese teşekkürler. çok güzel yorumlar Güzel aldık. yorumlar için. Hem bu tankı tekrar bir izleyelim, yeni güncellemeleri seninle paylaşalım. Hem de bu frag tankına bir göz atalım. Şimdiden hepinize keyifli seyirler. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle tankın genel özelliğinden bahsedelim. 170-70-55 ölçülerinde. Sampta da şöyle hemen hızlıca gösterebiliriz. Gene 110 santimlik bir sampımız. Toplam 750 litrelik bir sistem. Kalsiyum reaktörü, Aquavis kontrolörümüz, kalsiyum reaktörü kontrolörüyle birlikte kendini aslında idame eden bir sistem gibi ama yine de haftalık su değişimleri. Zaten onlar da olmasa hemen hemen tam otomatik bir sistem diyebiliriz. Evet. Günlük su değişimi içinde bir planlarım var. Günlük bir 5 litre, 10 litre gibi bir fikir var aklımda. Onun dışında akvaryumda bir önceki videoya göre balıklar azaldı. Birkaç mercan azaldı. Bunun sebebi hastalık atlattık. Bir velvet hastalığı bulaşmıştı. Bir önceki videoda gördüğünüz Moorish Angel'lar, birkaç balık daha öldü. Ona bir üzüldüm çünkü uzun süredir benimle olan balıklardı. Şu an atlattık gibi bu balıklarda bir şey kalmadı ama velvet hastalığının tanktan tam geçmiyor. O yüzden yeni balık eklemek için çok acele etmiyorum. Biraz daha duracak mecburen. Balık kaybında maddi kayıptan ziyade yani deniz balıklarının uzun süre sende kalması ve manevi bir şeye de yol açıyor yıkımada açıkçası. Kesinlikle Angel'lar özellikle hani 4-5 yıldır bendeydi. Eski tanktan beri bende olan balıklardı ve çok ufakken almıştım. Yenileri de geliyor bu arada. 3 tane daha Angel aldık. Diğerleri senin elinde büyüdü diyebilirim. Evet. Şimdi o yüzden yeni balıkları aldım. Onları da hemen şuradaki tankı gösterelim. Frag tankı burada besleyeceğim. Yeme çok kolay alıştırmak için. Bu frag tankını da bir önceki videoda da bahsetmiştik. Boştu o zaman. Kurulum için 300 like istemiştik. Bu hızlı bir kurulum oldu. Şu yüzden zaten akvaryum ve hortumlar hepsi ana samptan besleniyor. Ayrı bir motor kullanmıyorum. Yine ana sampın motoru da buraya basış yapıyoruz. Ekstra bir ışığımız oldu ve bir dalga motoru bağladık. Çok büyüyen mercanlardan fraglar yapıyorum burada. En azından ana tanktaki görüntü kirliliğini de korumak için buraya aldım. Kısaca özetleyecek olursak frag ne abi? Frag aslında büyük mercanlardan kestiğimiz ufak mercanlar. Parçalar. Evet. Daha çok satış öncelikli olan canlılar. Benim öyle bir ilan derdim olmadığı için buraya alıyorum. Eş dost alıyor, istiyor, istediği zaman onlara veriyoruz. Şimdi bu söylediğinden sonra eş dostum biraz fazla olabilir, artabilir abi. Eş dost her zaman Coral Spark iletişime geçebilirler diyelim. Orayı keseriz. Kamera arkası olur. Bu tankın ölçüleri de 75-45 herhalde. Öyle bir ölçüsü vardı. Ekstra bir 100 litreye yakın bir hacim sağlıyor. Böylelikle sampla birlikte 850-900 litreye yakın bir hacmimiz oluyor aslında.
hacmimiz arttı bayağı. Onun dışında yine bu tankta aslında hastalıktan sonra bir de mercan kayıplarım da oldu. Bir önceki videoda da mercanlar çok daha yoğun bir mercanımız vardı. Velvet dediğin nasıl bir hastalık abi? Velvet aslında benek tarzı bir hastalık. Ben de ilk defa tecrübe ettim bu hastalığı. Çok tecrübem de yoktu ama araştırdığıma göre tankta 21 gün bir kuluçka süresi olduğu için balıksız olarak 21 gün çevirin diyorlar. Ama bizim öyle bir imkanımız yok. Benek dediğim beyaz beneğe Beyaz benzer bir şey benek mi? benzeri. Ama hani işte Angel'ların yüzgeçlerini vesaire eritti. Hani benekten çok daha kötü. Hatta bir günde Angel'lar hemen öldü. Çok hızlı ölüm gerçekleşti bende. Büyük ihtimalle Antias sürüsü almıştım. Antiaslar, Purple Antias almıştım. Onlarla birlikte gelmiş olabilir. Antiasların en azından doğasında olan bir hastalıkmış. Taşıyıcı özellikle balıklarmış. Önceki tankındaki Murişleri de sanırım aynı hastalıktan kaybettin değil mi? Evet, Murişler de o dönemde öldü. Murişler çok güzel görünüyorlardı ya. Murişler güzeldi. 2 taneydi videoda herhalde. Evet. O videoda 2 taneydi. Murişler hani sağlıklıydı da yem de yiyorlardı. Biraz zor balıklar aslında ama iyilerdi. Hastalıkla birlikte kaybettik. Yapacak bir şey yok. Bu işin doğasında her zaman var. Yani öldürdüğüm Muriş sayısını söylesem herhalde onu bulmuştur şu ana kadar. Tankın genelindeki mercan sayısı canlı kaya sayısı mı demeliyim? Mercan sayısı sanki orası da birazcık azalmış durumda. Yine aynı hastalık mı söz konusu abi? Onunla alakalı mı? Mercanlar için hastalık değil. Hani o hastalıktan değil. Birkaç büyük mercanı zaten sattım aslında. O yüzden çıktı. 2 tane büyük mercanım, yine şu ortadaki büyük mercanım kaybettim. Onda da RTN ya da STN, yani çok hızlı beyazlaşma. Alttan başladığı zaman kurtarma çok zor oluyor. Kurtarmak imkansız gibi RTN ya da STN'de. Kurtarmayı denedim. İlaç tedavisi yaptım vesaire ama olmadı. 2 tane büyük mercanımı öyle kaybettim. 2 tane de büyük mercanı dediğim gibi sattım aslında. Bu tanklarla ilgili bir gelecek planı ya da üçüncü bir tank var mı abi ileride? Bu tanklarla gelecek planı aslında ben kapıya kadar uzatmayı düşünüyorum bunu. Artık altından üstünden geçeriz. Gelecek planım yok aslında. Bu sistem böyle devam edecek. Arka odada bir DPS tankı vardı. Onu göstermiş miydik bilmiyorum, hatırlamıyorum. Sanırım göstermedik. Onu da görüntülerini eklerim ben yine. Belki onu bozup ya da oradaki mercanları frag tankında taşırım, onu bozarım ya da başka bir şeyler yaparız. Hani proje bitmiyor bizde. Bir de 3 tane Angel yine aldım. Multibar, Regal ve Venustus Angel. Her zaman çok sevdiğim, çok istediğim bir balık. Venustus Angel. Purple Mask diye geçiyor. Onlar gelecek. Şu an planlarımız onlar. İlerleyen dönemde yine Muriş eklenecek tabii ki. Onsuz olmuyor. Senin solundaki tankta herhangi bir balık ya da karides canlı bir şey var mı abi mercan haricinde? Burada canlı olarak hani balık türü yok. Balık beslemiyorum. Sadece fraklar. Fraklarda da dediğim gibi ana tanktan kırılan, kopan fraklar var. Ana tanka koymak istemediğim işte Brain var, Chalice'ler var. Onlar burada. Hani hem seviyorum, bakmak istiyorum hem de ana tankta olmasını istemiyorum aslında. O yüzden bu tankı attım. Burada bir herlek yeşilim var. Asteria yıldız var. Onu yiyen bir karides. Saklanıyordur gerçi şu an nerede bilmiyorum. Onun dışında da başka bir canlı burada yok. Şimdi ana tankın tamam abi gayet güzel. Show tankı, frag tankı tamam. Üçüncü bir olarak şöyle bir üretim tankı, şöyle bir üretim macerası, bir balıktan bir yavru alma, ne bileyim kardinallerden olabilir. Böyle bir serüven falan böyle bir şey şahit olmayacağız mı? Şu an için öyle bir planım Yani da. deniz akvaryumunda zor karşılaşılan sahneler olduğu Evet. için böyle bir şey denemeyi yani beklesek senden bekleriz. Yani Bangayı üretime daha kolay diğer balıklara göre. Bangayı olabilir, yapılabilir. Hani burada frag tankı da var. Aslında yerimle de mevcut. Yapılabilir ama Artemia'ya çıkartmak gerekiyor. Yumurtaları takip etmek gerekiyor. Ağzında taşıyorlar yine. Onları takip etmek gerekiyor. Biraz yorucu oluyor. Evde de tek tanklar da bunlar değil. O yüzden yorucu oluyor. Sayabildiğim kadarıyla şu an 5 tane tank var. 5 tane tank var, evet. Yani bunların sayısını, proje olarak bunların sayısını düşürmeye çalışıyorum. Bunun dışında tankla ilgili bir de ışıklar değişti. Fark etmişsinizdir zaten. Bu Atistaton serisine geçtim. Şu an için gayet memnunum. Şık ışıklar ve başarısını da bir daha uzun vadede göreceğiz ama canlıların tepkileri şu an için olumlu diyebilirim. Aqualar ışık değişikliğine daha çok tepki verirler normalde. Ama şu an için olumlu etki gözlemledim. Ve ışığın homojen dağılması da çok hoşuma giden bir özellik bu ışıkta. Evet, Ayrıca- ışığın çıkıştaki yüzey alanı oldukça geniş. Yaklaşık 40'a 40 ya da 50'50 bir plak üzerinde sanırım. Evet, bu 60'a 60 herhalde ya da Oldukça 65, geniş, 50 evet. öyle bir ölçüsü vardı. Tam hatırlamıyorum. Her yere homojen dağılıyor. Çok ince, çok şık ışık. Zaten o incelik ve şıklık beni biraz etkiledi ve homojen dağılması. Benim tatlı sularda en çok rahatsız olduğum şeylerden birisi de 40-50 santimlik genişliğin sadece 5-10 santimlik bir ışık kaynağından aydınlatılmaya çalışması. O da senin
senin dediğin gibi homojen bir dağılım olmuyor ve birçok yerde gereksiz gölgeler oluşuyor. Aynen. Bundan önce yani Ikigai'yi vardı. Ecotec taktım ondan sonra. İkisinde de aynı sorun var. Tank geniş olduğu için köşeler karanlık kalıyordu. Arka köşeler karanlık kalıyordu. Önler karanlık kalıyordu. Şu an bunda öyle bir sorunumuz yok. O yüzden gayet başarılı bir ışık diyebilirim şu an. Benim şimdilik Ankara Turkuaz'dan bildireceklerim bu kadar. TRT Haber stüdyolarına dönüyoruz. Batuhan söz sende. Tekrardan bizimle evini paylaştığın için ve bu güzel tankları paylaştığın için teşekkür ederiz abi. Senin sayende kanala da bir reef, deniz suyu karışmış oluyor açıkçası. Ne güzel. Şimdilik paylaşacağımız şeyler bu kadar arkadaşlar. Umarım bilgi dolu, yine keyifli, güzel bir içerik çıkmıştır. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Koraz Park hesabından da Instagram'dan tüm içeriklere ulaşabilirsiniz. Ayrıca Gökhan abiye sormak istediğiniz soruları da oradan yöneltebilirsiniz. Bu videonun altına da sorabilirsiniz. Gökhan abi de ben de elimizden geldiği kadar sorularınıza dönüş yapmaya çalışıyoruz. Paylaşacağım bir şey yoksa abi, hepiniz izlediğiniz ve vakit verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarımızda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Hoşça kalın.